Ders 1: Anglo-Sakson etkileri. Merhaba Anna. Vücudun bölümleri. Sayılar ve hayvanlar için kullandığımız birçok kelimenin aslında Anglo-Sakson kökenli olduğunu biliyor muydun? Ah, bu gerçekten ilginç. Bunu fark etmemiştim. Bana birkaç örnek verebilir misin? Kesinlikle. Vücudun parçalarını ele alalım. El, ayak, kafa, göz, kulak, burun gibi kelimelerin hepsi Anglo-Sakson dilinden geliyor. Vay haklısın. Bunlar çok temel kelimeler ama Anglo-Sakson kökenleri var. Kesinlikle. Ve sayılar için 1, 2, 3, 4, 5 kelimelerinin hepsi de Anglo-Sakson kökenlidir. Bu çok etkileyici. Her zaman bunların genel İngilizce kelimeler olduğunu düşündüm. Ancak daha derin bir geçmişleri var. Kesinlikle. Aynı şey köpek, kedi, koyun, inek, at gibi temel hayvan isimlerimiz için de geçerli. İnanılmaz. Bu gerçekten Anglo-Saksonların bugün kullandığımız İngilizce dilini şekillendirmede ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bu Anglo-Sakson kelimeleri günlük kelime dağarcığımızın yapı taşlarıdır. Bu harika bir nokta. Her gün kullandığımız dilin temelini oluştururlar. Kesinlikle. Bu antik köklerin yüzyıllar sonra bile hala bu kadar yaygın olması şaşırtıcı. Gerçekten öyle. Bu bana İngiliz dilinin zenginliğini ve gelişimini takdir etmemi sağlıyor. Kesinlikle. Bu sözlerin zamana karşı nasıl dayandığını düşünmek harika. Kesinlikle. Farkında olmadan kullandığımız kelimelerin kökenlerine büyüleyici bir bakış. Daha fazla anlasamadım. Pekala, bu yeni Anglo-Sakson bilgisiyle arkadaşlarımı etkilemem gerekecek. Haha, evet. Bu eğlenceli gerçekleri ve dilsel bilgileri bırakın. Eminim onlar da benim kadar merak edeceklerdir. Kesinlikle. Bu konuda sohbet ettiğiniz için teşekkürler Anna. Gerçekten aydınlatıcı bir sohbet oldu. Memnuniyete. Dilin tarihine ve evrimine dalmayı seviyorum. Sonsuz derecede büyüleyici. Kesinlikle. Tamam, daha fazla Anglo-Sakson etkisini keşfetmeye gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ders 2: Mutfağı yenilemek. Biliyor musun? Yeni mutfak eşyaları almayı düşünüyordum. Elimdekiler biraz yıpranmaya başladı. Aynı şekilde mutfak aletlerimi ve aletlerimi yenilemeyi düşünüyordum. Aklınızda olan belirli bir öge var mı? Spatulami ve masamı çok kullanıyorum. Bu yüzden yüksek kaliteli, dayanıklı yedek parçalar bulmayı çok isterim. Bey görürsün. Sağlam, güvenilir pişirme aletlerine sahip olmak mutfakta büyük bir fark yaratır. Kesinlikle. Ben de güzel bir bıçak seti almak istiyordum. Sahip olduklarının artık bir üstünlüğü yok gibi görünüyor. Seni diliyorum. Keskin, iyi yapılmış bıçaklar. Konu yemek hazırlığı olduğunda oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Kesinlikle. Belki savurganlık yapıp tam bir bıçak blogu alırım bilirsin. Farklı bıçak boyutlarına sahip olanlardan. Bu harika bir fikir. Kapsamlı bir bıçak seti çok faydalı olacaktır. Ve tezgahınızın görünümünü de gerçekten yükseltebilirler. Kesinlikle. Bütün mutfağı bir araya getirecek bu sik, modern bıçak blogunu hayal ediyorum. Onu seviyorum.
Ve biliyorsun, hazır bu arada yeni bir tencere ve tava seti almayı düşünüyordum. İyi bir nokta. Pişirme kaplarının güncellenmesi büyük bir fark yaratabilir. Aklınızda olan belirli stiller veya materyaller var mı? Bazı güzel paslanmaz çelik veya seramik kaplı parçalara yöneliyorum. Temizlemesi çok kolay ve dayanıklıdır. Mükemmel seçimler ve mutfakta harika görünecekler. Bu beni bazı şeyleri yenilemek için gerçekten heyecanlandırıyor. Ben de yeni, uyumlu, yüksek kaliteli mutfak aletlerine sahip olmak çok tatmin edici olacak. Kesinlikle. Pişirme alanımın ne kadar verimli ve sık olacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Aynı şekilde pekala bir liste yapmaya ve mutfağımızı yenilemeyi planlamaya başlayalım. Bu harika olacak. Bir plana benziyor. Alışverişe çıkıp mutfak çalışma alanımı dönüştürmek için sabırsızlanıyorum. Bu harika olacak. Kesinlikle. Tamam, hadi konuya geçelim. Mutfaklarımızı sık bir şekilde yenilemeye çok hazırım. Harika. Hadi yapalım. Ders 3: Büyüleyici karakterler. Hey Anna, Mark Twain'in Mississippi'de Yaşam kitabını hiç okudun mu? O kitaptaki karakterler o kadar büyüleyici ki. Tıpkı onun tanıdığı karakterler gibi. Hayır, bunu okumadım ama Twain'in yazılarının büyük bir hayranıyım. Karakterleri her zaman sayfanın dışına atlıyor gibi görünüyor, değil mi? Kesinlikle. Kitap, kurnaz nehir pilotlarından eksantik kasaba halkına kadar canlı. Olağanüstü kişiliklerle dolu. Ah, bu tam bana göre. Twain'in en ilginç, sıra dışı karakterlere bile bu şekilde hayat vermesini seviyorum. Kesinlikle. Sizinle yapısam bu unutulmaz. Çok boyutlu bireyleri yaratma konusunda gerçekten bir yeteneği var. Kesinlikle. Karakterleri biraz asiri ya da alışılmadık olsalar bile her zaman çok özgün hissediyorlar. Kesinlikle. Ve hikayelerini bir araya getirme şekli gerçekten büyüleyici. Farklı yasamlar ve bakış açılarından oluşan bu dokuyu elde edersiniz. Hayal edebiliyorum. Twain'in yazılarında en çok hayran olduğum şeylerden biri de bu. Böylesine zengin, dokulu bir dünyayı resmetme yeteneği. Kesinlikle. Ve Mississippi'de yasamdaki karakterler de bir istisna değildir. Keşfedilecek o kadar çok büyüleyici kişilik var ki. İlgimi çekti. Bu kitabı mutlaka okuma listeme eklemeliyim. Twain'in karakter odaklı anlatımları her zaman çok keyiflidir. Kabul edildi. Karakterleri olağanüstü olsalar bile kendilerini çok gerçek ve bağ kurulabilir hissediyorlar. Hikayelerini bu kadar ilgi çekici kılan şeylerden biri de bu. Kesinlikle. Anlatıyı gerçekten ileriye taşıyan bu karmaşık, çok yönlü bireyleri nasıl yaratabildiğini seviyorum. Kesinlikle. Karakter gelişimi üst düzeyde. Pekala. Şimdi Mississippi'de yasam konusuna kendim dalacağım için daha da heyecanlıyım. Aynı şekilde. Bu konuşma, Twain'in bu hikayeye kattığı tüm büyüleyici kişilikleri keşfetme isteği uyandırıyor bende. Müthiş. Tamam, kitapçıya gidiyorum. Twain'in büyüleyici karakter kadrosunda kaybolmanın zamanı geldi. Eğlence. Karşılaştığınız renkli bireyler hakkında her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. İyi okumalar.
Yapacağım. Teşekkürler Anna. Pekalı. Macera bekliyor. Ders 4. Benzersiz hobiler. Biliyor musun? Gerçekten sıra dışı hobileri olan büyüleyici insanlar hakkında bir şeyler okuyordun. Ah, bu çok ilginç geliyor. Ne tür benzersiz hobiler öğrendiniz? Nadir paralar, antika saatler veya vintage oyuncaklar toplamak gibi hevesli koleksiyoncular olan bazı insanlar var. Bu çok ilginç. Bu eşsiz türünün tek örneği olan eşyaları bulmanın ne kadar ödüllendirici olduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Ayrıca cam üfleme, çömlek yapımı veya demircilik gibi daha uygulamalı, yaratıcı hobilerle ilgilenen insanlar da var. Vay be, bunlar kulağa çok etkileyici ve geliştirilmesi gereken karmaşık beceriler gibi geliyor. Bunun için sabri ve özverisi olan herkese hayranım. Kesinlikle. Ve nihai sonuçlar çoğu zaman sadece büyüleyicidir. Bu güzel hazırlanmış, türünün tek örneği olan parçalar. Tahmin edebiliyorum. Kendi iki elinizle elle tutulur bir şey yaratmak çok tatmin edici olsa gerek. Doğru anladın. Hatta parkur, tek tekerlekli bisiklete binme veya rekabetçi yoyu gibi daha sıra dışı fiziksel aktivitelerle ilgilenen insanlar bile var. Tek tekerlekli bisiklet ve rekabetçi oyun. Bu çok çılgınca. Bunlar ciddi bir denge ve koordinasyon gerektirir. Saka değil. Bu hobilerdeki beceri ve atletizm düzeyi gerçekten dikkat çekicidir. Kabul ediyorum. Bu sadece insanların ilgi alanlarının ne kadar çeşitli ve yaratıcı olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. İnsanların kendilerini ifade etmek ve tutkularının peşinden gitmek için buldukları benzersiz yollar şaşırtıcı. Kesinlikle. Bu tür beklenmedik hobileri öğrenmeyi seviyorum. Gerçekten bakış açınızı genişletiyor. Kesinlikle. Yeni bir şeyler denemek ve konfor alanının biraz dışına çıkmak istememi sağlıyor. Seni duyuyorum. Belki bu eşsiz hobilerden birini birlikte keşfedebiliriz. Eğlenceli bir macera olabilir. Buna çok üzüldüm. Pekala. Beyin fırtınasına başlayalım. Ne tür sıra dışı bir hobiyle uğraşacağız? Hem cam üflemeye ne dersin? Bu hem zorlu hem de inanılmaz derecede ödüllendirici olacak gibi görünüyor. Bu fikir hoşuma gitti. Pekala. Hadi bölgedeki cam üfleme derslerine bakalım. Bu epik olacak. Kesinlikle. Yaratacağımız güzel türünün tek örneği parçaları şimdiden hayal edebiliyorum. Bu harika olacak. Kesinlikle. Tamam. İçimizdeki sanatçıları kucaklamanın ve ellerimizi elimiz camla kirletmenin zamanı geldi. Evet, çok heyecanlıyım. Bu çok eşsiz ve unutulmaz bir deneyim olacak. Hadi yapalım. Harika. Hadi gerçekleştirelim. Tamam. Cam üfleme. İste geliyoruz. Ders 5 gardırobunuzu tazelemek. Kesinlikle. Şimdi o büyük dolap temizliğinden sonra saklamaya karar verdiğiniz kıyafetleri düzenleme konusuna geçelim. Evet, bu harika bir sonraki adım. Gardırobumun düzenli kalması için her şeyin belirlenmiş bir yeri olduğundan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Kıyafetlerinizi üstler, altlar, elbiseler ve gibi kategorilere ayırarak başlayın. Vur, bir yapı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ve görüş.
Ve bu kategoriler içinde muhtemelen kol uzunluğu, kumaş türü veya renk paleti gibi şeylere göre daha fazla sıralama yapmalıyım. Kesinlikle. Bu şekilde sahip olduklarınızı kolayca görebilir ve uyumlu parçaları bulabilirsiniz. Giyinmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Kesinlikle. Ayrıca bazı güzel düzenleyicilere yatırım yapmayı düşünüyorum. Belki bazı raflar, çekmeceler ve hatta bir asma çubuğu sistemi. Bunlar harika fikirler. Doğru depolama çözümlerine sahip olmak her şeyin düzenli, erişilebilir ve görünür olmasını sağlayacaktır. Kesinlikle. Eşyaları dolabın arkasına gömmek yerine tüm seçeneklerimi bir bakışta görebilmek istiyorum. Kesinlikle. Hatta belki farklı bölümleri de bluz, hırka, kot pantolon gibi etiketlerle etiketleyebiliriz. Bu ekstra bir organizasyon düzeyi ekler. Bu fikri sevdim. Etiketler, çamaşırları kaldırırken veya hazırlanırken son derece düzenli ve verimli kalmama yardımcı olacak. Kesinlikle. Hatta görsel olarak daha çekici hale getirmek için bazı şeyleri renk kodlarıyla bile kodlayabilirsiniz. Bir düşünmüşsün. Bu onu çok taze ve kasıtlı hissettirirdi. Düşündükçe heyecanlanıyorum. Ben de pekala hadi bir alışveriş listesi yapalım. Raflar, bölücüler, belki güzel askiler. O dolabı yenilemek için ihtiyacımız olan her şey. Kulağa iyi geliyor. Gardırobumu düzenli bir vahaya dönüştürmek çok tatmin edici olacak. Kabul ediyorum. Her şeyin yerli yerinde olması çok iyi hissettirecek. Artık kazmaya ve kıyafet aramaya gerek yok. Kesinlikle. Her seferinde gösterişli, uyumlu bir görünümle, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanmak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Tamam, hadi konuya geçelim. Bu dolabı modern, moda öncüsü bir siginaba dönüştürmenin zamanı geldi. Evet, hadi yapalım. Organize olmak ve gardırobumun potansiyelini gerçekten en üst düzeye çıkarmak için heyecanlıyım. Harika, bu harika olacak. Tamam, düzenli ve sık bir dolaba geçiyoruz. Ders 6: Şöhretin avantajları ve tuzakları. Hey Anna, bir film yıldızı ya da ünlü bir müzisyen gibi ünlü olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettin mi? Bu ilginç bir düşünce. Sanırım bu tür yüksek profilli yaşam tarzının hem avantajları hem de tuzakları olabilir. Kesinlikle. Bir yandan bu kadar çok hayrana sahip olmak ve her zaman ilgi odağı olmak harika olmalı. Bu doğru ama aynı zamanda hiçbir mahremiyete ya da anonimliğe sahip olmamanın yorucu olabileceğini de düşünüyorum. İyi bir nokta. Eminim gittiğiniz her yerde tanınmak ve bir an bile huzur bulamamak çok kötü olurdu. Kesinlikle. Ve her zaman mükemmel görünme ve kameralar karşısında açık olma zorunluluğunun baskısını düşünün. Of, evet, bu gerçekten stresli olurdu. Sanırım ünlü bir kişinin hayatı o kadar da gösterişli ve gösterişli değil. Değil mi? Kesinlikle hayır. Muhtemelen ortalama bir insanın dikkate bile almadığı birçok dezavantaj vardır. Ünlü bir politikacı veya dünya lideri olduğunuzu hayal edin. Her söz ve eylemde çok dikkatli olmanız gerekir. Aman tanrım, evet. Yogun inceleme ve kamuoyu eleştirisi inanılmaz derecede yorucu olmalı. Saka değil. Neredeyse mahremiyetinizin ve kişisel özgürlüğünüzün büyük bir kısmından vazgeçmek zorunda kalacaksınız.
Kesinlikle. Hatta ünlü bir kraliyet ailesi üyesi bile her hareketi analiz edilerek halkın gözü önünde sikisip kalıyor. Vay, haklısın. Bir prenses ya da prens, tüm avantajlara rağmen muhtemelen bazen kendini daha çok bir mahkum gibi hissedebilir. Kesinlikle. Anonimliğin olmaması ve sürekli ilgi bir ayrıcalıktan ziyade bir yük gibi hissedilir. Kabul ediyorum. Kalabalığa karışabilen sıradan bir insan olmanın basit zevklerini takdir etmemi sağlıyor. Kesinlikle. Bazen belirsizlik bir lanet değil, bir lütuftur. Şöhretin bedeli inanılmaz derecede yüksek görünüyor. Hiç şüphe yok. Tamam, sanırım ünlülere uzaktan hayranlık duymakla yetiniyorum. Bu yaşam tarzının dezavantajları bana çok fazla. Haha, burada da aynısı. Huzurlu, dikkat çekmeyen varoluşumu her gün şöhret ve servet denemelerine rağmen sürdüreceğim. Anil, pekala. Fırsatımız varken mutlu anonimliğimizin tadını çıkaralım. Ders 7. Girişimcilik hayalleri. Biliyor musun? Her zaman kendi ismin patronu olmayı ve kendi ismi kurmayı istemiştim. Bu çok ideali. Ne tür bir iş kurmayı hayal ediyordunuz? Birkaç farklı fikir üzerinde düşünüyordum ama gerçekten ilgimi çekenlerden biri özel bir kahve dükkanı açmaktı. Oh, bir kahve dükkanı. Gerçekten harika bir iş fırsatı olabilir gibi görünüyor. Kesinlikle. İnsanların yüksek kaliteli bir fincan kahvenin tadını çıkarabileceği rahat ve davetkar bir alan yaratma fikrini seviyorum. Kesinlikle. Eşsiz karizmalar, el yapımı hamur işleri ve havalı, davetkar bir atmosferle bunu gerçekten kendinize ait hale getirebilirsiniz. Kesinlikle. Bunun sıradan bir kahve zincirinden daha fazlası olmasını, karakter sahibi, gerçek bir mahalle mekanı olmasını istiyorum. Bu vizyonu seviyorum. Nasıl bir ortam yaratmayı düşünüyordun? Rustik ve ev gibi mi? Yoksa daha modern ve şık mi? Hemen ne? Güzel bir denge hayal ediyorum. Belki biraz açık tuğla ve geri kazanılmış ahşap unsurlar. Ancak temiz. Çağdaş tasarımla eşleştirildi. Oh, bu gerçekten güzel, sofistike ama rahat bir ortam yaratacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Ve toplumu gerçekten ön plana çıkarmak için tüm kahve çekirdeklerini ve unlu mamulleri yerel kaynaklardan temin etmek istiyorum. Bu harika bir fikir. Müşteriler kaliteye, taze malzemelere ve yerel işletmeleri desteklemeye odaklanılmasını takdir edeceklerdir. Kesinlikle. Bunun deneyimi çok daha anlamlı ve özgün kılacağını düşünüyorum. Kabul ediyorum. Deneyimden bahsetmişsen ne tür ek hizmetler veya programlar düşünüyordunuz? Rahat bir okuma kösesine sahip olmayı, belki açık mikrofon gecelerine veya sihir slamlarına ev sahipliği yapmayı çok isterim. Burayı gerçekten yerel sanat ortamı için bir merkez haline getirin. Bu harika. Bu tür bir topluluk ortamını geliştirmek, kahvehanenizi öne çıkarmanın anahtarı olacaktır. Kesinlikle. İnsanların oyalanmak, bağlantı kurmak ve ilham almaktan memnuniyet duyacağı bir yer olmasını istiyorum. Tamamen hayal edebiliyorum. Bu kesinlikle harika bir küçük işletme girişimi olarak şekilleniyor gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Bu konuda çok heyecanlıyım. Sadece iş planını tamamlamanız ve finansman sağlamaya başlamanız gerekiyor. Eminim tutkunuz ve vizyonunuzla bunu gerçekleştirebileceksiniz. Harika yeni kahve dükkanınızı ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum.
Cesaretlendirmeni takdir ediyorum. Anna, pekala. Bu girişimcilik hayalini hayata geçirmenin zamanı geldi. Evet, devam et. Bu kahve dükkanını ayağa kaldırma konusunda size en iyisini diliyorum. İnanılmaz olacak. Çok teşekkürler. Tamam, hadi yapalım şunu. Ders 8. Varlıkların adil şekilde bölünmesi. Hey Anna, aslında varlıklarımızı bölüşürken adaleti sağlamak için 50-50'lik bir paylaşım yapmayı düşünüyordum. Bu mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor. Eşit dağıtım en adil yol gibi görünüyor. Kesinlikle. Her şeyin mümkün olduğunca adil ve şeffaf bir şekilde bölündüğünden emin olmak istiyorum. Kesinlikle. 50-50'lik bir bölüne tahminleri ortadan kaldırır ve ikimizin de eksik hissetmemesini sağlar. Kesinlikle. Ve bu, birleştirilmiş varlıklarımızı ortadan bölmenin en basit ve en doğrudan yoludur. Kabul ediyorum. Karmaşık müzakerelere veya dengesiz bölünmelere takılıp kalmanıza gerek yok. Açık olarak, temiz ve eşit bir bölünme, işbirliği ve iyi niyet ruhunu korumanın en iyi yoludur. Daha fazla katılamazdım. Bireysel varlıklarımızın özellikleri ne olursa olsun en adil yaklaşım budur. Kesinlikle. Bu şekilde, her birimiz net servetimizin ve mülkümüzün tam yarısını alarak buradan ayrılıyoruz. Doğru, hiç kimse diğerinin pastadan daha büyük pay aldığını iddia edemez. 50-50'ye bölünme en adil çözümdür. Kesinlikle. Gelecekteki herhangi bir anlaşmazlık veya kızgınlık potansiyelini ortadan kaldırır. Kesinlikle ve ileriye dönük olarak varlıkların bölünmesini nasıl ele aldığımız konusunda açık bir emsal teşkil ediyor. Açık olarak, kısları basit tutmak ve eşit şekilde bölmek, sorunsuz ve dostane bir ayrılık sağlamanın en iyi yoludur. Tüm kalbimle katılıyorum. Birleşik varlıklarımızın 50-50 oranında bölünmesi ileriye yönelik en ihtiyatlı ve adil yoldur. Harika, bu konuda aynı fikirde olduğumuza sevindim. İkimizin de çıkarlarını korumanın en iyi yolu bu. Kesinlikle. Tamam, ayrıntıları belgelemeye başlayalım. Böylece bu 50-50 varlık paylaşımını sonlandırabiliriz. Kulağa iyi geliyor. Bu konuyu adil ve işbirlikçi bir şekilde ele almak için benimle birlikte çalıştığınız için teşekkür ederim. Elbette John. Açık iletişim ve eşitlik taahhüdü çok önemlidir. Tamam, haydi başlayalım. Harika, hadi yapalım. Bu 50-50 planı gidilecek yoldur. Bunun ikimize de iyi hizmet edeceğinden eminim. Ders 9. Çigir açan tibi gelişmeler. Biliyorsunuz, pastörizasyon kadar önemli olan, asilama adı verilen bir teknikti. Bana daha fazlasını anlat. Modern sağlık hizmetlerini şekillendiren tibi gelişmeler beni her zaman büyülemiştir. Kesinlikle, bayisiklama, bir kişiyi belirli bir hastalığa karşı dirençli veya balisiklik kazandırma sürecini ifade eder. Ah, anlıyorum. Yani insanları sadece tedavi etmekten ziyade zararlı hastalıklara karşı proaktif bir şekilde korumakla ilgilidir. Kesinlikle, temel fikir, bir patojenin zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş bir formunun vücuda sokulmasıdır. İlginç.
Bu da bagisitlik sistemini söz konusu hastalığa karşı savunma oluşturması için tetikliyor, değil mi? Açık olarak, vücudu bir virüs veya bakterinin yönetilebilir bir versiyonuna maruz bırakarak gelecekteki enfeksiyonlarla mücadele edecek antikorlar geliştirir. Bu dahice. Bu, bagisitlik sistemini potansiyel tehditlere karşı hazır olması için eğitmek gibidir. Kesinlikle. Asil ama, halk sabligi ve hastalıkların önlenmesi tarihinde gerçek bir oyun değiştirici olmuştur. Hayal edebiliyorum. Öne çıkan bazı önemli asiller veya bagisitlama buluşları nelerdir? En ünlü asilerden biri, 18. yüzyılın sonlarında Edward Jenner tarafından geliştirilen çiçek asisidir. Ah evet, çiçek asisi. Bu ikinci hastalığın ortadan kaldırılmasında çok önemli bir andi, değil mi? Kesinlikle. Jenner'in keşfi, milyonlarca hayat kurtaran modern asit programlarının temelini attı. Bu inanılmaz. Çocuk felci asisi ve memere asisi gibi diğer önemli buluşların da olduğunu biliyorum, değil mi? Kesinlikle. Jonas Salk tarafından geliştirilen çocuk felci asisi. Bu felç edici hastalığın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasında dönüştürücü bir etki yarattı. Vay, bu tipi gelişmelerin etkisi gerçekten şaşırtıcı. Asil ama pek çok ölümcül hastalığa karşı çok önemli bir silah olmuştur. Hiç şüphe yok. Araştırma ve yenilikler bugün de devam ediyor ve sürekli yeni asiler geliştiriliyor. Bu çok heyecan verici. Asil ama gerçekten tarihteki en etkili halk sabligi başarılarından biri olmuştur. Kesinlikle. İnsanları hastalıklardan proaktif olarak koruma becerimizde ne kadar ilerlediğimizi düşünmek şaşırtıcı. Kabul ediyorum. Asil ama bilim ve tıbbın yaşam kalitesini nasıl önemli ölçüde artırabileceğinin çok derin bir örneğidir. Kesinlikle. Tamam, Aslaman'ın inanılmaz tarihi ve devam eden ilerlemesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilham alıyorum. Aynı şekilde bu büyüleyici bir konuşma oldu. Barisiklama'daki inanılmaz ilerlemeleri daha derinlemesine inceleyeceğim için heyecanlıyım. Müthiş. Pekala. Tip biliminde oyunun kurallarını değiştiren bu buluşları keşfetmeye devam edelim. Ders 10 evimizi otomatikleştirme. Hey Anna, ev otomasyonu projemiz için kaç tane sensöre ve kameraya ihtiyacımız olacağını düşünüyorsun? Hem güzel soru. Bunun gerçekten evimizin büyüklüğüne ve eklemek istediğimiz belirli özelliklere bağlı olduğunu söyleyebilirim. Bu adil bir nokta. En azından birkaç giriş sensörü, hareket dedektörü ve belki birkaç akıllı güvenlik kamerasına ihtiyacımız olacağını düşünüyordum. Kesinlikle. Hava sistemini kontrol etmek için sıcaklık ve nem sensörleri gibi şeyleri de unutmayın. Doğru, iyi görüşme. Enerji verimliliğini optimize etmek için bu tür çevresel izlemeye ihtiyacımız olacak. Kesinlikle. Ve belki odaların ne zaman dolu olduğunu tespit edecek ve aydınlatmayı buna göre ayarlayacak bazı akıllı aydınlatma sensörleri olabilir. Mükemmel fikir. Bu, enerji israfını önlememize yardımcı olurken aynı zamanda rahat ve kullanışlı bir ortam yaratmamıza yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Önemli olan evimiz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlamamız için sensörler ve kameralar arasında doğru dengeyi bulmaktır. Tamamen katılıyorum. Kapsamlı izleme ve otomasyon istiyoruz.
Ancak müdahaleci hissettirecek kadar değil. Anlıyor musunuz? Kesinlikle. Bu işlevsellik ile gizliliğimizi korumak arasındaki o tatlı noktayı yakalamakla ilgilidir. Kesinlikle. Belki güvenlik, iklim ve aydınlatma gibi temel unsurlarla başlayıp oradan devam ederiz. Bir plana benziyor. Yeni ihtiyaçları veya fırsatları belirledikçe her zaman daha fazla sensör ve kamera ekleyebiliriz. Kesinlikle. Artimli yükseltmeler, zaman içinde sistemde gerçekten ince ayar yapmamıza olanak tanıyacak. Kesinlikle ve eminim ki teknoloji de giderek daha iyi ve daha akıcı hale gelecektir. Hiç şüphe yok. Pekala. Bu ev otomasyon projesini başlatmak için ihtiyaç duyacağımız temel bileşenlerin bir listesini yapmaya başlayalım. Kulağa iyi geliyor. Evimizi gerçekten akıllı, verimli ve güvenli bir eve dönüştüreceğim için heyecanlıyım. Ben de. Tamam. Hemen konuya dalalım ve bizim için doğru sensör ve kamera kurulumunu bulalım. Harika, hadi yapalım. Bu günlük hayatlarımızda oyunun kurallarını değiştirecek. Katılıyorum. Muhteşem olacak. Tamam. Ev otomasyonu geliyoruz. Ders 11. Havayı temizlemek. Hey Anna. Burası biraz havasız olmaya başladı. Pencere mi açalım yoksa fani mi açalım? Hemen havanın biraz bayat olduğunu kabul ediyorum. Önce havalandırma sistemini açmayı deneyelim ve işe yarayıp yaramayacağını görelim. Ve iyi görürüz. Havasız bir odada oturmak çok rahatsız edici olabilir. Özellikle de bugün gibi sıcak bir günde. Kesinlikle. Rahat, nefes alabilen bir ortamın korunması için uygun hava aksına ve sirkülasyona sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. Yetersiz havalandırma nedeniyle yorulmamızdan veya kafamızın tıkanmasından nefret ederim. Ben de uygun hava sirkülasyonu alanı taze ve canlandırıcı hissetmenin anahtarıdır. Kabul edildi. Umalım da havalandırma sistemi devreye girsin ve o durgun havayı etrafa dağıtmaya başlasın. Evet, parmaklar çapraz. Hava kalitesi ve sıcaklık kontrolü üretkenlik ve refah için çok önemlidir. Daha fazla anlasamadım. Sıcak, bunaltıcı bir odada sıkışıp kalmaktan daha kötü bir şey yoktur. Bu gerçekten enerjinizi azaltabilir. Kesinlikle. Doğru havalandırma, sıcaklık, nem ve oksijen seviyeleri arasında doğru dengenin korunmasına yardımcı olur. Kesinlikle. Tamam, sistemdeki ayarları tekrar kontrol edeceğim ve daha iyi hava akışı sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağım. Harika fikir. Birkaç düzenlemede buranın çok geçmeden havadar ve canlandırıcı bir his uyandıracağına eminim. Umarım. İste basıyoruz, hayranlar harekete geçti. Bunu hissedebiliyor musun? Zaten çok daha iyi. Ah evet, farkı hissedebiliyorum. Hava şimdiden daha hafif ve daha ferah hissetmeye başlıyor. Harika. Kriz önlendi. Havalandırma, konforlu ve üreten bir ortamın korunmasında gerçekten büyük fark yaratıyor. Kesinlikle. Bunu sorun haline gelmeden erken yakaladığımıza sevindim. Artık havasız veya yorgun hissetmeden odaklanabiliyoruz.